Valla Mehmet'in burada kurduğu bu hayat, bu düzen, bu doğal ortamda hayat Mehmet'e güzel diyorum. Çünkü insan burada 120 yaşına kadar yaşar herhalde. Az stres, bol oksijen, bol yeşillik, güzel bir doğa, keyifli bir ortam ve her şeyi aslında hayatın olması gereken hızı döngüsünde kurguluyorsun. O yüzden gayet keyifli. Metropolde yaşam çok hızlı akıyor. Hepimiz de bu hıza ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. Düzenli bir yarış içindeyiz. Sabah kalk, hızlıca oradan oraya yetiş. Spor yapacaksan ona git, işin varsa oraya koştur. Hakeza toplantı. Oysa ki bu tip doğal bir yaşamda daha çok yaşadığını hissediyorsun. Hatta damarlarından akan kanı bile hissedebiliyorsun. Daha çok insan olduğunu hissediyorsun. Nefes aldığını ve bu dünyadaki varoluş amacını hissediyorsun. O yüzden kendi özüne dönmek için doğru yer bence doğa. Benim için seyahat etmenin temel unsurlarından bir tanesi de aslında yemek. Yemek için seyahat etmeye değer bir kavram. Gittiğim yerlerdeki lokal insanların yaşadığı gibi yaşamaya çalışıyorum. Turistik yerlere çok gitmektense gerçekten lokallerin gittiği sanat, müzik, eğlence, mutfak, yedikleri özel şeyler benim daha çok ilgimi çekiyor. Yani aslına bakarsanız yemekle geziyi bir şekilde bir entegre etmiş vaziyetteyim hayatıma. Bence mutfak oldukça hareketi gerektiren bir nokta insanın hayatında ve hiç bitmeyen bir öğreti. Yani ben hiçbir şefin her şeyi %100 bildiğini, bilse bile %100 başarılı uygulayabileceğini düşünmüyorum. Örneğin bir baklava ustası çok güzel baklava hamuru açabilir ama aynı başarıda başka bir tatlıyı yapamaz. Bu da şunu getiriyor, seyahat ettikçe görüyorsun, gördükçe deneyimliyorsun, öğreniyorsun, merak ediyorsun ve kendi hayatına entegre ediyorsun. Bu sebeple seyahat etmekten alacağın dersler önemli. Yani gittiğin yerlerde bakmak ve görmek arasındaki farkı iyi ayırt etmek lazım. Herkes bakar, bazıları görür. Baktığın yerde görüp kendi hayatına entegre edeceğin şeyler varsa bu mesleki anlamda mutfağa da çok ciddi şekilde yansıyor. Bir yerde gördüğün bir şeyi kendi var olan kaynaklarınla değerlendirip biraz daha harmanlayarak bambaşka bir hale getirip kendi mutfağına, kendi hayatına, kültürüne artı değer katabilirsin. Mutfakta hayat aslına bakarsan eğlenceli ama birazcık zor. Günde 10 saat minimum aktif olarak fiziksel çalıştığın, kısmen kapalı, az havadar, sosyalliği az olan bir yer mutfak, profesyonel mutfaklar. İnsanların eğlendiği saatte sen hep çalışıyor oluyorsun. Yılbaşı, eşinin doğum günü, milli bayramlar, tatiller, senin için özel olan günler aslında herkes için normal eğlence günleri. Yani insanlar için özel olan eğlenceli günlerde sen hep çalışıyor oluyorsun. Eğlenceli ama bir o kadar da kendi rutinlerini içinde barındıran bir yer. O yüzden iyi düşünmek lazım mutfakta çalışmayı. Kuzu çarmıha germeyi bu şekilde denemedim fakat enteresan bir deneyimim oldu. Catering yaptığım yıllarda U2'nun bütün yiyecek içecek servisini yapıyordum. Hem mutfak hem sahne üstündekilerin hem grubun hem ailesinin hem geri hizmette çalışan 700 kişilik ekibin işlerini yaptığımız bir dönemde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konserin olduğu gün grubun menajeri aile ve eş dost için 6 tane kuzu çevirme yapmamı istedi. Ben de böyle bir düzeneğin olmadığını söyledim. O da onun sorunu olmadığını söyledi. Seyrantepe'de demirciye saat 10.30'da demir kestirip saat 1.30'da Olimpiyat Stadı'nın açık otoparkında bayağı taşa briketleri koyup 6 tane kuzu çevirmeyi böyle 5 saat manuel çevire çevire yapmışlığım var. Sonuçta herkes bir şey isteyebiliyor. Çözüm getirebildiğin sürece başarılı oluyorsun. Seyahatlerde gördüğün yenilikleri aslında kendi mutfağına getirirsen o bir şekilde oradaki ürünlerin bir yol alması, bir göç etmesi demek. Dünya üzerinde bu tip değişiklikler her yerde müspettir. Örneğin burada tarhanayı gören birinin bunu alıp Kanada'ya götürmesi ve orada bununla ilgili deneyimler yapması aslında kültürün bir yerden bir yere doğru göç etmesidir. Ya da senin aynı şekilde Kuzey Avrupa'da gördüğün bir ürünü buraya getirip burada onunla beraber bambaşka bir şey yapmaya çalışman bir göç hikayesidir. Netice itibariyle baharat yolu dediğin şey aslında bir göç hikayesidir. Yani Orta Doğu'nun baharatlarının
buradaki Anadolu coğrafyası üzerinden yürüyüp Avrupa'ya ve dünyaya açılması aslına bakarsan yemeğin yolculuğudur. Türkiye'deki yemek kültürü 500-600 yıllık bir temele rahat rahat oturtabileceğimiz bir kültür. Kuzey, Güney, Doğu, Batı, İç Anadolu vesaire derken her yörenin kendine ait sahip çıktığı bir mutfağı var. Ve bir pişirmesi, bir saklaması var. Aslına bakarsan ben şunu düşünüyorum. Türkiye'deki hemen hemen hepimiz, sokaktaki 9 yaşındaki çocuk bile bir Michelin yıldızlı restoran damağına sahip olarak yetişiyor. Annelerin yemeklerini yediği için. Bu sebepten dolayı da bir şeylerin kolay kaybolacağını düşünmüyorum. Evet, kaybolan bazı değerler var. Artık endüstriyelleşen mutfaktan dolayı değişiklik gösteren şeyler var. Fakat yine de oldukça sahip çıktığımız değerler de olduğunu düşünüyorum. Mesela bir tarhananın sonunun geleceğini asla düşünmüyorum. Ya da zeytinyağlıların asla Türkiye'de hor görülen bir yemek olacağını düşünmüyorum. Uzun pişen bu tip tandır kuzu yemeklerinin asla ve benzeri bunun gibi çok sayabiliriz. Ama sahip çıkılması gereken, sonuçta bu yolculuk içinde sadece A noktasından B noktasında değil, zamansal süreçte de bir yolculuk yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir yemek 500 yıl boyunca bu coğrafyada varsa o da aslında zamansal bir göç yaşamış demektir. Ben mutfağımda birazcık zamana ve akışa göre menüleri, içerikleri, ürünleri değiştirmeyi seviyorum. Örneğin balığın daha çok ve daha makul olduğu dönemlerde menüde balık ve balık ürünlerinin daha fazla olması söz konusuyken, hakeza bahar dönemlerinde, kuzunun güzel olduğu dönemlerde kuzuyla çok fazla şey yapmaya çalışıyorum. Yani kokoreç de yapıyorum, Karski'den böyle güzel sırt da yapıyorum, şişini de yapıyorum, parçalarından köfte yapıyorum. Netice itibariyle bizim için israf etmemek önemli bir şey. Karkastan aldığımız hayvanı A'dan Z'ye kullanmaya çalışıyoruz. Yani inciğini kullanıp tencere yemeği yapıyoruz. Boşluğunu kullanıp köfte yapıyoruz. Butundaki parçaları kullanıp kebap yapıyoruz. Geri kalan küçük boyun vesaire ve gibi parçaları kullanıp gerdan yapıp köfte olarak kullanmaya çalışıyoruz. Sonuçta yani bu hayatımızı önemli bir şekilde teşkil eden bir canlı ve bizim beslenme sürecimizin içerisinde de var olan bir canlı olduğu için ona saygı göstererek ve hiçbir şeyini israf etmeden kullanmaya çalışıyoruz. İsrafı önlemek için bizim restoranda kullandığımız şöyle bir taktik var. Kimseye yiyebileceğinden fazla yemek satmamaya çalışıyoruz. Yani sonuçta her restoran bir ticari oluşum ve para kazanmak için, hayatını idame ettirebilmek için var. Fakat bizim temel düsturumuz şu: meze barının önüne gelen veya masaya oturan hiçbir misafire yiyebileceğinden çok yemek satmamak gayretindeyiz. Ama netice itibariyle bir yere kadar buna müdahil olabiliyorsun. Geri dönüşüm sürecinde de şöyle bir şey yapmaya karar verdik ve bunu birkaç senedir son derece gizlilik içerisinde yapıyoruz. Yemekleri ciddi şekilde biriktiriyoruz. Fazla çıkan kemikleri hatta vakumlayıp özel bir buzdolabı da ayırdık bunun için. Ve özellikle karşı taraftaki yani Anadolu yakasındaki orman yolunda ve Kilyos'ta düzenli olarak baktığımız köpekler var. Haftada 2 tur o köpeklere götürüyoruz bütün çıkan yemekleri. Şimdi çok moda oldu tabii bu. Yani restoranlar arasında, ama biz uzun süredir bunu yapıyoruz ve insana çok yaşadığını hissettiren bir şey o canlılarla beraber olmakta.